Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem ajurlu hem de çiçekli çok güzel bir 5 diş patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde krem, pembe ve yeşil tonlarında 3 tane patiklik ip kullandım. Yeşil ve pembemiz çok az gidiyor hanımlar. Ana rengimiz krem. İplerimi şöyle bir kenara alıyorum. Patiğimde kullandığım şişlerim 3 numara. Hemen modelimi göstereceğim sizlere. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Hem ajurlu hem desenli çok güzel çeyizlik bir model yaptım. Yapılışı da gerçekten çok kolay. Hemen patiğimizin tabanına da yine çiçek geçişi yaptım. Taban bölümüne ajur gitmiyorum hanımlar. Ajur delikli bir örgü modeli olduğu için tabanda kullanışlı olacağını düşünmüyorum. Modelimiz bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi bir kenara bırakıyorum. Modelimizle birlikte başlayalım. Hanımlar, ben patiğime yine burun tarafından her zaman olduğu gibi 12 ilmek olarak başladım. 12 adet ilmeğimi atıyorum. Bu başlama tekniğini bütün 5 diş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 diş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12 ilmeğimiz oluyor. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz hanımlar, gördüğünüz gibi. İkinci şişimi alıyorum ve örmeye başlayacağım. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenardaki ilk ilmeğimi. Diğer ilmeklerimi arka yüzde sırasıyla ters olarak örüyorum. Ters örgü uygulaması yapıyoruz ilk sıramızda. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Bu defa ön yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 çiçeğe geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. 5 ve bir ilmek daha örüyorum, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 adet ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime ön yüzde eşit olarak paylaştırıyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bu aşamada hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişime ilmeklerimi çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkarıyorum. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimi buradan çıkartıyorum. Ardından hanımlar tığ yardımıyla ilmekler çıkaracağım. Bakın, başlangıç yerine tığım ile giriyorum, ilmeğimi çıkartıyorum. Başlangıç yeri biraz sıkı olduğu için tığ ile rahat ilmek çıkartabiliyorum hanımlar ben. Bakın, şu üçüncü ilmeğim. Başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım hanımlar. Patik burnumuz sağlam olsun. 4 ilmek oldu. 5 ve 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu ikinci. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü. 5. Şu da 6. ilmeğim. 4 şişimizde de 6'şer tane ilmeğimiz oldu. 5. şişimi aldım hanımlar. Şimdi 4 şişimizdeki 6'şer ilmeğimizi de bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz. Bakın, ilk şişimdeyim. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. İlk başlangıçta hanımlar bu şişler biraz karışık gibi gelebilir gözünüze. Yani yeni başlayanlar, ilk defa yapanlar için böyle bir durum oluşabilir. Fakat 1-2 sıra ördükten sonra şişlerimizdeki de ilmek sayıları artmaya başlayınca şişler yerli yerine oturuyor. Karışık görüntü ortadan kalkıyor. 3. şişimdeki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. 4. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi hanımlar geldik artırmalarımıza. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırmalarımızı bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen sağ tarafa denk geliyor gördüğünüz gibi. İlk 2 ilmeğimi örüyorum birinci şişimde.
Hemen ardından bakın ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. 4 şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olmalı hanımlar. İkinci şişime geldim. Şöyle baktığımız anda kenar sol tarafa düşüyor. Burada da ikinci şişimde de son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından artırma yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar hemen sağ tarafa düşüyor hanımlar, buraya. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var burada. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor yine. İlk 3 şişimde böylece 7'şer tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Baktığımız anda kenar sol tarafa düşüyor hanımlar. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmadan 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Yine 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine ördüm. Bir sıra düz ördük. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen sağ tarafa düşüyor. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta burada da. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Burada da kenar sağ tarafta hemen hanımlar başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim. Baktığımız zaman hanımlar kenar burada sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Yapacağımız işlem şu: bir sıra boyunca ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnu böyle ilerleyecek. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım, modelimi kurdum. Büyük yapmak isteyenler 15'er ilmek de yapabilir. Küçük yapmak isteyenler 13'er ilmek de yapabilir. Fakat modelimiz hanımlar şöyle söyleyeyim. Ajurlu bir model olması itibariyle de esnek bir yapıya sahip. Artırma yaparken bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelime başlıyorum hanımlar. Öncelikle bu ajurlu modelimizi yapacağız. İlk 4 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. Ardından ipimi şişime bir kere doluyorum. Bu şekilde. Ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İlk ajurumuzu yaptık hanımlar. Ajur aralarında 4'er tane ilmeğimiz var. 1 2 3 4. 4 ilmeğimi ördüm. Şimdi ikinci ajurlu modelimizi yapacağız. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Arada yine 4 ilmeğimiz var. 1 2. İkinci şişimden devam ediyorum. 3 ve 4.
Üçüncü modelimi yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Arada yine 4 ilmeğim var. 1, 2, 3, 4. Dördüncü ve sonuncu modelimi yapacağım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Ajurumuzun ilk sırasını böylece yaptık. Şimdi patiğimizin tabanındayım. Ajurlu modelimizde hanımlar taban bölümünde model yok. Tabanda ilmeklerimizi tamamen düz olarak öreceğiz hanımlar. Ajurlu bölümlerde tabanlarımız düz örülecek. Ajurlu bölümlerde hanımlar artık bu taban videosunu göstermeyeceğim, keseceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi yapabilirsiniz. Ajurlu modelin her sırasını ön yüzde göstereceğim. Sadece tabanları keseceğim hanımlar. Bu şekilde tabanımızı düz olarak ördük. Geldik yine ön yüze. Hanımlar bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Bu sırada düz öreceğiz. Bir sıra ajurlu model var. Bir sıra ajurlu ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın ajurlu olan ilmeklerimi tamamen bu sıramda düz olarak örüyorum. Bakın ajurumu da düz ördüm. Kesim yaptığım ilmeğimi de düz ördüm. Tamamen düz örgü uygulaması yapıyoruz. İkinci şişime geçtim. Yine ikinci şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu şekilde. Hanımlar şimdi patiğimizin taban bölümünü düz olarak örelim. Ön yüzeye gelelim. Evet tabanımızı ördüm. Ön yüze geldik. Bu sırada ajurlarımızı yine yapacağız. Ajurlarımız V şeklinde açılacak hanımlar. Bu sıramızda bu defa ilk 2 ilmeğimi öreceğim. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi hanımlar ajurumuzun V şeklinde açılması için öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. Böyle ikinci ilmeğin içinden girerek şu şekilde kesim yapılabilir fakat ben öyle zorlandığım için şöyle yapacağım sağa doğru kesimimi. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip şöyle bırakıyorum. Bakın 2 ilmeği yer değiştirdik. İkinci ilmeğim önden gelecek şekilde yer değiştirdim. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde sağa doğru kesimimi yaptım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrardan ipimi şişime bir kere doladım ve öndeki 2 ilmeğimi bu defa sola doğru kesim yapıyorum. Yani 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde ilk modelimizi yaptık. Şimdi arada hanımlar bir tane ilmeğim var. Bir ilmeğimi düz ördüm. Ajur arasında bir ilmeğimiz kaldı. Bir ilmek ördükten sonra yine öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip bırakıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. İkinci ajurumuzu da yaptık. Arada bir ilmeğimiz var. Bir ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. Hemen üçüncü modelimizi yapacağız. Ajurlu modelimizi. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Üçüncü modelimizi de yaptık. Arada bir ilmeğimiz var. Bir ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü modelimi yapacağım. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirdim. İkisini birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir kere daha doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Şişimde kalan son 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Ajurumuzun ikinci sırasında bu şekilde yaptık. İkinci ajurumuzu. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm geldim ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurumuzu yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. Bir sıra ajur yapıyorduk, bir sıra düz örüyorduk. Bu sıramızda ilmeklerimizi tamamen düz örüyorum. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar şimdi de ön yüzdeyiz. Üçüncü sıra ajurumuzu yapacağız. Üçüncü ajurumuzu yani sonuncu ajurumuzu yapacağız bu sıramızda. Öncelikle hanımlar ilk ilmeğimi düz öreceğim. Bir ilmek düz örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi alacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirdim. Sağa doğru kesimimi yapıyorum.
Kesim yaptıktan hemen sonra ipimi şişime bir kere doladım. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim hanımlar. 1, 2, 3. Burada üçlü kesim yapacağız hanımlar. Bakın iki ajurumuzun ortasında 3 ilmeğimiz var. Üçlü kesim yapacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Yine bu öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapacak gibi şöyle ikinci ilmeğimi ilkinin önüne alıyorum. Bu şekilde. Ardından bu 2 ilmeğim ve hemen solundaki 1 ilmeğim dahil üçünü birlikte alıyorum. Hemen buraya 3 ilmek ördükten sonra ajurumuzu yapmayı unutmuyoruz hanımlar. Ajurumu yaptıktan sonra bu öndeki 3 ilmeğin üçünü birlikte alıyorum. Keserek örüyorum. Bu şekilde üçlü bir kesim yaptık. Kesim yaptıktan hemen sonra bakın ikinci modelimizin ilk ajurunu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. Yine arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. 3 ilmek ördükten sonra yine burada üçlü bir kesim yapacağız. Yine şu öndeki 2 ilmeğimi hanımlar sağa doğru kesim yapacak gibi yer değiştireceğim öncelikle. Şöyle ikinciyi ilkinin önüne getirdim. Tabii ki de 3 ilmek ördükten sonra ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum. 3 ilmek keseceğim. 2 ilmeğim burada. 3. ilmeğimi de ikinci şişimden alarak şöyle üçlü bir kesim yapıyorum. İlmeklerin üçünü birlikte keserek ördüm. Hemen ardından ipimi şişime tekrardan doluyorum kesim yaptıktan sonra. Bakın bu arada 3 tane ilmeğim var. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrardan ipimi şişime doladım. Ajurumu yapıyorum. Yine önde üçlü bir kesim yapacağız. Öncelikle şu ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getiriyorum. Ardından bu 2 ilmeğim ve solundaki ilmeğimi de alıyorum. Üçünü birlikte keserek örüyorum. İpimi şişime bir kere daha doladım. 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Yeniden ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte sola doğru kesim yaparak örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ajurlu modelimiz bu kadardı hanımlar. Modelimizi tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Artık ajurlu modelimiz bitti. Şimdi yine ilmeklerimizi hanımlar düz olarak öreceğiz. Bu şekilde tamamen düz öreceğiz. Ajurlu modelimizi tamamladık. İlmeklerimizi bu şekilde düz olarak örüyoruz. Böyle hanımlar. Şimdi ajurlu modelimizden sonra hanımlar ilmeklerimizi 3 sıra boyunca düz örmemiz gerekiyor. Aradaki modelimize geçeceğiz. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca, 3 sıra derken bir kere öreceğiz 4 şişimizi, bir daha öreceğiz ve bir kere daha öreceğiz. Bu şekilde 3 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak 3 sıra örelim gelelim. Sonra birlikte bu renkli modelimizin kurulumunu yapalım. Evet hanımlar, ajurlu modelimden sonra 3 sıra ilmeklerimi düz ördüm geldim. Şimdi patiğimizin bu orta kısmındaki desenimizi yapacağız. Yeşil ipimi hazırladım. Öncelikle hanımlar ilk 3 ilmeğimi krem ipimle düz öreceğim. 3 ilmek düz örüyorum. Ardından yeşil ipimi ekleyeceğim. 1 ilmek yeşil örüyorum hemen. Yeşil ipimin ucunu hanımlar patiğimiz sökülmesin diye krem ipime bağlıyorum burada. Şöyle buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Ardından hanımlar 3 tane krem ördük, 1 yeşil ördük. 6 krem 1 yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. 3 krem oldu. 4, 5, 6. 6 krem, 1 yeşil. 6 ilmek krem, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane yeşil örüyorum. Bu aşamada hanımlar arkadaki ip geçişine dikkat edelim. Yeşil iplerimizi biraz arkada esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durur, ayağımıza girmez. Yeniden devam ediyorum. 6 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. 4 şişimizi de aynı işleme devam edeceğiz. Yeniden 3 ilmek kremim oldu. 3. şişimden devam ediyorum. 4, 5, 6. Araya 1 ilmek yeşil örüyorum. Devam ediyorum yine. 6 tane krem, 3, 4, 5, 6. 1 tane yeşil. Tekrardan 6 tane krem, 3'ünü ördüm. 4. şişimden devam ediyorum. Şu 4. krem ilmeğim. 5, 6. Yanına 1 tane yeşil örüyorum. Devam ediyorum. 6 ilmek krem, 3, 4, 5, 6. 1 ilmek yeşil.
Kalan 3 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Modelimizin ilk sırasını tamamladık hanımlar. Modelimiz toplamda 11 sıradan oluşuyor. Birinci sırası böyleydi. Geldik modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Sonra yeşil ipimi alıyorum. 3 ilmek yeşil öreceğim bu defa. Ortada bir tane yeşilim vardı. Sağındaki ve solundaki kremleri de yeşil olarak örüyorum. Burada 3 tane yeşilimiz oluyor. Tekrar krem ipimi aldım. Bu defa model aralarında 4 tane kremim var. 4 krem, devam ediyorum. 3 yeşil. Şu ikinci yeşilim. Şu da üçüncü yeşilim. Yine 4 ilmek kremim var. Model aralarında bu defa 4'er tane kremimiz var. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3, şu da 4. kremim. Yanında 3 tane yeşilim var. Şu 1, 2, 3. Tekrardan kremimi aldım. Arada 4 tane kremim var. Yeniden 3 tane yeşil öreceğim. 4 krem, 3 yeşil diye ikinci sıramızı tamamlayacağız. Yeniden 4 tane krem. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 3. kremim, şu da 4. Arada 3 tane yeşilimiz var. 1, 2, 3. Araya yine 4 tane krem örüyorum. 3 tane yeşilim var. 1, 2 ve 3. Tekrardan 4 krem öreceğim. 4. şişimden devam ediyorum. Şu 3. kremim, şu 4. Yeniden 3 tane yeşilim var. Şu 1, 2, 3. Arada yine 4 kremim var. 3 tane yeşil. 1, 2, 3. Son 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını tamamladık. Şimdi geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk modelimizi yapacağız hanımlar şimdi. Yeşil ipimi aldım. Bu sıramda 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil örüyorum. Bakın ilk modelimizi yaptık. Bu defa model aralarında 2 tane kremimiz var. 1, 2. İkinci modelimi yapıyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Model aralarında yine 2 tane kremimiz var. Birinciyi ördüm. Bakın hanımlar, şeklimiz böyle. İkinci şişimden devam edeceğim. Hemen buraya ikinci kremimi örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Model aralarında 2 tane kremimiz var. Devam ediyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Model aralarında 2 tane kremimiz var. Üçüncü şişime geçtim. Buradan devam ediyorum. İkinci kremimi de 3. şişimden alarak örüyorum. Diğer modelimi yapacağım yine. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Model aralarında 2 kremimiz var. Tekrardan 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Model aralarında 2 tane kremimiz var. Şu 1, şu da ikinci kremimiz. Devam ediyorum. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Model arasında 2 tane kremim var. Yeniden 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Sonuncu ilmeğimi de krem ile örüyorum. Böylece modelimizde hanımlar 3. sıramızı tamamladık. Bakın şeklimiz yavaş yavaş görünmeye başladı bu şekilde. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 4. sıramıza başlayalım. Bu sıramızda artık pembe ipimi de ekleyeceğim. Ortadaki pembe desenimize geçeceğiz hanımlar. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3. Hanımlar, bu arada yeşil ipimiz bekleyecek. Çünkü diğer üstteki yeşilimizi yaparken yine aynı ipimizi kullanacağız. 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Tam bu ortaya gelen bir tane krem ilmeğime pembemi ekliyorum. Bir tane pembe ekledim buraya. Hemen pembe ipimin ucunu da kremime bağlayacağım. Patiğimi sökülmesin diye bağlıyoruz. Hanımlar, bu aşamada yapacağımız işlem şu. Bakın 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil vardı. 2 yeşillerin ortasındaki birer tane krem ilmeklerimizi pembe ile öreceğiz. İlk 3 ilmeğimi krem ile örmüştüm. 1 pembe ördüm. Modelin devamı 6 krem, 1 pembe olacak şekilde devam edecek. Şu 5, 6. kremim, 1 pembe örüyorum. Tekrardan 6 tane krem,
3 oldu. İkinci şişimden devam ediyorum. 4, 5, 6. Tam ortaya bir tane krem örüyorum. Tam ortaya bir tane pembe ördüm. Yeniden 6 tane krem. 4, 5, 6. Ortaya bir ilmek pembe örüyorum. Yeniden 6 krem bir pembe olacak şekilde devam edecek hanımlar, böyle. Şimdi diğer iki şişimizdeki model ilmeklerimizi de ilk iki şişimizde yaptığımız gibi tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, diğer iki şişimi de ördüm geldim. Şimdi modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar ilk iki ilmeğimi krem ile öreceğim. Bakın ortada bir pembe vardı. Bunun sağındaki ve solundaki krem ilmekleri de pembe ile öreceğim. 3 tane pembe olacak ortada. Şu birinci pembem. Şu 2. Şu da 3. 3 pembem oldu. Tekrar kremimi alıyorum. Arada bu defa 4 tane krem ilmeğim var. Devamında 3 pembe 4 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın 3 pembe örüyorum. 4 tane krem. 1, 2. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. krem ilmeğim. Şu da 4. Yeniden pembe ipimi aldım. 3 tane pembe örüyorum. Arada 4 kremim var. 3 tane pembe örüyorum. 4 tane krem. Bu şekilde devam edecek hanımlar. Diğer iki şişimizdeki modelimizi de aynı şekilde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, iki şişimdeki ilmeklerimi de sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Modelimizde şimdi de 6. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından yine pembe ipimi aldım elime. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe örüyorum. İlk modelimizi yaptık hanımlar. Şeklimiz bu. Devamında araya 2 tane krem örüyoruz. Model aralarında 2 tane kremimiz var. İkinci modelimi yapacağım. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Araya yine 2 tane krem öreceğiz. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu da ikinci kremimiz. Yeniden 2 pembe, 1 krem, 2 pembe örüyorum. Model arasında yine 2 tane kremimiz var. Bir diğer modelimi yapacağım şimdi de. 2 pembe, 1 krem, 2 pembe. Yeniden 2 tane krem örerek devam edeceğiz hanımlar. Bu şekilde. Şeklimiz bu. Diğer iki şişimizdeki modelimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi de 7. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da ilk 2 ilmeğimi krem ile öreceğim. 2 ilmek krem. 2 tane krem ile başladık. Buraya 3 tane pembe örüyorum. İlk modelimi yaptım. Bu defa model aralarında 4 tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4. Ardından yine 3 pembe öreceğim. 4 krem. 1, 2. İkinci şişimden devam ediyorum. 3, 4. Yeniden 3 tane pembe öreceğim. 1, 2, 3. Yanında 4 tane kremim var. Tekrardan 3 tane pembe örüyorum. 4 krem diye devam ediyor. Bu şekilde hanımlar. Diğer iki şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 8. sıradayız. Bu pembe modelimizin son sırasını yapacağız. Bu aşamada ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Tam ortaya bir tane pembemi örüyorum. 3 krem ile başladım, bir tane pembe ördüm. Modelin devamında 6 krem bir pembe olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bakın 5 kremim oldu. Şu 6. Ortaya bir tane pembe örüyorum. Yeniden 6 tane krem. 3, 4, 5, 6. Ortaya bir tane krem örüyorum. Tekrardan ortaya bir tane pembe ördüm. Çok pardon. Yeniden 6 tane krem örüyorum. 6 krem bir pembe olacak şekilde devam ediyor bu sıramız. Ortaya bir tane pembe ördüm. Tekrardan 6 krem diye devam edeceğiz. Bakın şeklimiz bu hanımlar. Şimdi diğer iki şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 9. sıramızı yapacağız. Artık yeşil ile devam edeceğiz. Üst bölümdeki yeşil olan bölümü yapacağız. Bu aşamada pembe ipimizi kullanmayacağız hanımlar artık. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından yine alttan yeşil ipimi alıyorum. Pembe ipimizi de kesip arkaya bağlayabiliriz hanımlar. Pembe ile işimiz kalmadı. Bir kremden sonra 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil örüyorum. İlk modelimi yaptım. Arada 2 tane kremimiz var. Bu defa model aralarında 2'şer tane kremimiz var. Tekrardan 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil örüyorum. Yine model arasında 2 tane kremimiz var. Bir, ikinci şişinden devam ediyorum. İkinci kremim. Tekrardan diğer modelimi yapacağım. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil. Model arasında 2 tane kremim var. Devam ediyorum. 2 yeşil, bir krem, 2 yeşil örüyorum. Model arasında 2 tane kremimiz olacak. Bu şekilde hanımlar. Diğer 2 şişimizdeki modelimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi 10. sıramıza geldik. Pembe ipimi de arkaya böyle kesip düğüm attım. Sıkıladım iyice buraya. Yapacağımız işlem şu 10. sıramızda. İlk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından ortaya 3 tane yeşil öreceğim. 1, 2, 3. Bu defa model aralarında 4 kremim var. 4 ilmek kremimi ördüm. Tekrardan 3 yeşil. Şu 3. yeşilim. 4 tane krem öreceğim. 1, 2. Devam ediyorum ikinci şişimde. 3, 4. Yeniden 3 ilmek yeşil öreceğim. 4 ilmek krem. 3 yeşil 4 krem olacak şekilde devam edecek hanımlar. Tekrardan 3 ilmek yeşilimi örüyorum. 4 krem diye devam edeceğim. Bu şekilde. Görüntümüz böyle. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, geldik modelimizde 11. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Tam ortaya 1 ilmek yeşil. Devamında 6 krem 1 yeşil olacak şekilde ilmeklerimi öreceğim hanımlar. 6 yeşil 6 krem 1 yeşil. Şu 3. kremim 4, 5, 6. Ortaya bir tane yeşil örüyorum. 6 ilmek krem. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 4. krem ilmeğim 5, 6. Buraya 1 ilmek yeşil örüyorum. Tekrardan 6 krem 1 yeşil olacak şekilde devam ediyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3 krem oldu. 4, 5, 6. Ortaya 1 yeşil. Yeniden 6 krem 1 yeşil diye ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. Bu şekilde. Şeklimiz böyle. Diğer 2 şişimizde hanımlar aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, artık bu bölümdeki modelimizi bitirdik. Şimdi hanımlar, ilmeklerimizi yine tamamen düz olarak öreceğiz. Hepsini düz öreceğiz. Artık yeşil ipimizi de kesebiliriz hanımlar. Renkli iplerimizle işimiz kalmadı. Artık modelin devamında krem ipimizle öreceğiz patiğimizi. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamen krem ile düz örüyoruz. Böyle. Hanımlar, şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipimle düz ördüm ve geldim. Şimdi patiğimizin bu üst bölümündeki ajurlu modelimizi yapacağız. Alttaki modelimizi nasıl yaptıysak hanımlar, aynı şekilde aynı sayılarla üstteki ajurlu modelimizi de yapacağız. Kafanız karışmasın diye ilk sırasını yine sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk modelimizi yaparken hanımlar, ilk 4 ilmeğimizi düz örmüştük. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Ardından ipimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İlk modelimizi yaptık. Ardından yine 4 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4. Yine ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrardan 4 ilmek öreceğim. 1, 2, ikinci şişimden devam edeceğim. 3, 4. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrardan 4 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 4 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde.
Şimdi ajurulu modelimizin ilk sırasını hanımlar hatırlatma amacıyla sizlere gösterdim. Devamını da yine aynı şekilde yapacağız. Eğer ki kafanız karışacak olursa bu üst ajurlarımızı yaparken yine ilk ajurlu bölümün videosunu izleyerek sıralamalarını takip ederek ikinciyi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hanımlar ikinci ajurumuzu da bitirdikten sonra üçüncü ajurumuzdan sonra yine ilmeklerimizi 4 çişimizdeki ilmeklerimizi 3 sıra boyunca düz örüp geleceğiz hanımlar. Ardından bilek ayrımını yapacağız. Şimdi hep birlikte bu ajurlu bölümü tamamlayalım. Ardından da 3 sıra ilmekleri düz örüp gelelim. Sonra da birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, ajurlu modelimi tamamladım. Geldim, modelden sonra da 3 sıra ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Ön yüzdeyiz. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Son bir ilmek kalana kadar. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Düz örgü uygulaması yapıyoruz. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar yer değiştiriyorum bu şekilde. Bakın böyle. Yer değiştirdim, ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında burada bakın. Tam olarak burada ilmekleri yer değiştiriyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımında böyle ayrık bir görüntü olmuyor. Daha sıkı ve sağlam görünüyor. Hanımlar şimdi patiğimizin yanlarına geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin bu yan kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi kenardaki ilk 7 ilmeğimi haroşa düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenardaki 7 haroşamı düz ördüm. Şimdi diğer ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam ediyorum hanımlar. Patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Patiğimizin arkasında ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz hanımlar. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim. Tabana denk gelen bölüm. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşayı düz ördüğüm için düz öreceğim. Haroşayı ters örenler bu 7 ilmeği ters örerek devam edebilirler. Ben düz ördüğüm için haroşalarımı buradaki son 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımından sonra geri döneceğiz. Artık patiğimizin arkası böyle hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bu aşamada ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz örüyorum. Şu 6 ilmek oldu. Şu da 7. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Kalan ilmekleri de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum hanımlar. Arka yüzde ters örgü uygulamasını yapıyoruz. Bir diğer şişime geldim. Yine arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Diğer şişime geçiyorum. Yine burada da ters örmeye devam ediyorum. Son şişime geldim. Yine burada da ilmekleri ters öreceğim. Fakat bu kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim hanımlar. Haroşa olduğu için burayı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Yine geri döneceğiz. Patiğimizin arkasında yapacak başka bir işlem yok hanımlar. Yine kenardaki 7 ilmeğim haroşa olduğu için düz öreceğim. Devamında gelen ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar gideceğiz. Geri döneceğiz, gideceğiz, geri döneceğiz. Böyle devam edecek. Şöyle baktığımız anda patiğimizin bu kenarlarında şu anda birer diş haroşamız oluştu bile.
Hanımlar ben bu patiğimin bu arka bölümüne 15 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şu haroşa dişlerini sayacak olursak 15 sıra olana kadar ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza giyin, ölçün, ona göre yapın hanımlar. Patiğinizin arka bölümü bu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hanımlar hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu kesmeye başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım, geldim 15 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi böyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Bu şekilde. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa, ön yüzüne baktığımızda da sol tarafa 24 adet ilmeğimi ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi birlikte topuğumuzu kesmeye başlayacağız hanımlar. Topuk kesiminde kenardaki 7 adet haroşa ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için orta kısımda da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilerek bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz hanımlar. Kesim yapmış olduğumuz ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arka yüzde olduğumuz için devamında gelen ilmekleri ters örüyoruz. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Düz olarak örüyorum haroşalarımı. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Yine 7 tane haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de yine öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Şimdi orta kısma baktığım anda bir önceki sırada 7 ilmek vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine buradaki son 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerimizden sonra sağ şişimizde de 24 ilmeğimiz kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için hanımlar tığımı elime aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinciyi ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Tek taraflı bir kesim bu. Gizli kesim. Patiğimizin arkasında gayet sade ve şık görünüyor. Yani kesim yeri belli bile değil. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Şişlerimde son 2'şer ilmeğim kaldı. Yine buralardaki ilmeklerimi de alıyorum. Aynı şekilde ikinciyi ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Yine bu ilmeklerimi de alıyorum. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Şişlerimiz de boşa çıktı bu arada. Tığımdaki 2 ilmeğimi kesiyorum. Ben buraya hanımlar şöyle bir tane sıkı bir zincir çekip artık ipimi de kesiyorum.
Bu şekilde patiğimizi bitirdik. Topuğumuza bakmadan hemen önce bu ipimizi de arkaya güzelce gizleyelim. Bakın şöyle zincir atarak düğümlüyorum. İyice sıkılıyorum. Sonra ipimin ucunu ilmek aralarından geçirerek böyle gizliyorum. Bu minik iplerimizin ucunda desen yaptığımız bu iplerimizin uçlarından bunlar video aralarında tamamen gizledim. İşte bakın hemen topuğumuzu şöyle açarak göstereyim. Bakın gizli kesim. Kesim yeri bile belli değil. Gördüğünüz gibi patiğimizin topuğu böyle çok şahane duruyor. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Hem çok kolay hem de çok güzel bir model oldu. Ajurlarımız var, desenlerimiz var. Hani çeyiz içinde çok uygun. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Güzelce bir de manken ayağımıza giydirelim. Çünkü ajurlu modeller böyle manken ayakta daha çok kendini gösteriyor. Giyince ayakta daha çok güzel görünüyor. Kendini gösteriyor. Evet işte ayağımızdaki görüntüsü de böyle hanımlar. Çok cici, çok güzel bir patik oldu. Gördüğünüz gibi patiğimizin yanları, hemen topuğunu da göstereyim. Bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.